Arkadaşlar merhaba. Nalan Yılmaz ben. Bilişim teknolojileri öğretmeniyim. WordPress serisinin yeni bir videosuyla sizlerle birlikteyiz. Önceki videomuzda WordPress sayfalarımız, yazılarımızın içerisine HTML kodlarını ya da herhangi bir programlama dili kodlarını gömmeyi ya da HTML kodlarını çalıştırabilmek amacıyla nasıl bir uygulama yapabileceğimizi anlatmıştım. Yukarıya linkini bırakıyorum bir önceki videoya. Merak ederseniz oradan takip edebilirsiniz. Bugünkü videomuzda, şu anda izleyeceğiniz videoda ise video yerleştirmeyi göreceğiz. Yani herhangi bir portaldan aldığımız bir videoyu içe bir link olarak ya da video yerleştirme blok elemanlarını kullanarak ya da videomuzu HTML kodları arasına gömerek nasıl yerleştireceğimizi göreceğiz. Şöyle bir sayfa hazırlamıştım size. Video yerleştirmeyi 3 farklı biçimde görebiliriz arkadaşlar. Daha doğrusu deneyimleyebiliriz. WordPress server'ımızın içerisinde, klasörümüzün içerisindeki ortam kütüphanesini kullanarak burada kayıtlı olan herhangi bir videoyu kullanmayı ya da YouTube, TikTok gibi farklı, video kaynak sitelerini kullanarak buralardan video eklemeyi, yerleştirmeyi ya da yine herhangi bir şekilde kaynak bir siteyi kullanarak, videonun, script kodlarını ya da iframe kodlarını HTML kodlarına gömerek kullanmayı göreceğiz. Bu 3 farklı yöntemle video yerleştirmeyi deneyimleyeceğiz. Önce ortam kütüphanesinden video ekleyerek nasıl yazı sayfamıza ya da sayfamıza video ekliyoruz, onu görelim. Bunun için ben daha önceden açmıştım WordPress sitemi. Bununla ilgili yukarıya link bırakıyorum arkadaşlar. Bu noktaya kadar nasıl geldi? Eğer bu videoya ilk defa girdiyseniz, bu noktaya kadar nasıl geldiğimizi görmek için yukarıda gösterdiğim ilk videodan başlayarak ilk 3 videoyu izleyip ondan sonra buraya dönmenizi tavsiye ederim. Çalışmalarımızı localhost üzerinde gerçekleştiriyoruz. Şimdi yeni bir yazı ekleyerek başlıyorum ve yazıya her zaman yaptığım gibi bir başlık ekleyerek başlayacağım. WordPress'te video ekleme nasıl yapılır diye bir başlık yapabilirim. Genelde hemen hemen her e, WordPress sayfama ya da yazıma diyeyim, farklı başlıklar atıyorum arkadaşlar. Bir önceki videolarda kullandığımız, pardon şey yapmadım, kaydetmedim tabii. Bir önceki videolarda kullandığımız başlıklara şöyle baktığınızda bakın, nasıl yapılır, nasıl eklenir, ekleme gibi, ayarlar nasıl yapılır gibi. Başlıklarda herhangi bir standardım yok. O yüzden, hani, sizler de istediğiniz şekilde SEO uyumlu olması kaydıyla, ne yapabilirsiniz? Video ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi video ekleme ile ilgili önce basit bir paragraf ekleyeceğim. Hatta şöyle söyleyeyim. Paragraf eklemeden önce, bakın burada size başlıklar atmıştım ya, buralardan yola çıkarak nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi bunu alıyorum, Ctrl C ile buraya yerleştireceğim ama yerleştireceğim zaman bakın Ctrl B ile yapıştırırsam direkt paragraf elemanı olarak yapıştırır. Ben bu paragraf elemanını eğer burada varsa bir neye çevireceğim? Başlığa çevirmek istiyorum aslında. Alt manşete çevirmek istiyorum. Ha, şuradaymış, pardon. Bunun tagini H2 seviyesinden H3 seviyesine döndüreyim. Tamam, bu şekilde kalsın. Kendi server'ımızdan diye. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ortam kütüphanesinden video eklemek için ne yapıyoruz? Bileşenlerimizi, blok gruplarımızı kısaca video olarak aratırsak karşınıza video eklemek amacıyla çok farklı blok elemanları çıkacaktır. Şu üzerinden gideceğim öncelikle. Ama diğer blok elemanlarına da yavaş yavaş gireceğim. Önce şöyle söyleyeyim. Video eklemek için, standart bir video eklemek için ortam kütüphanesinden video eklemek için bunu kullanıyorsunuz. Ortam kütüphanesinden video ve yazıyı aynı anda eklemek için ortam ve metin blok elemanını kullanıyorsunuz. VideoPress, YouTube, Vimeo, Animoto, Dailymotion, TikTok, WordPress TV, TED gibi blog elemanları bu portallar üzerinden sizin yazı ya da sayfanıza video eklemek için kullanılıyor. Dolayısıyla şu andaki başlığımızla ilgili değil. Bunları ikinci başlık üzerinde işleyeceğiz. Videoyu seçiyorum. Benim karşıma neler çıktı bakalım.
Önce yükle seçeneği, bilgisayarınızda kayıtlı olan bir videoyu, sizin sayfanıza yüklemek amacıyla, server'ınıza ekleyerek yüklemek amacıyla kullanılıyor. Ortam kitaplığı seçeneği, sizin zaten server'ınızda kayıtlı olan bir videoyu sayfanıza eklemek için kullanılıyor. Adresten ekle seçeneği ise tıkladığınız zaman sizin gösterdiğiniz adreste, yani web adresinde veya herhangi bir site adresinde yüklü olan videoyu kullanmak için, eklemek için kullanılıyor. Önce yükleden devam edelim. Yükle dedikten sonra makineme bağlanıyor ve burada herhangi bir videoyu yüklememi sağlıyor. Ben nasıl bir video çekeceğim? Shorts and Reels'ta ne var bakalım? Kare formatında. Ha, şöyle bir video var mesela. Şu videoyu kısaca MP4 formatında olduğunu emin olmak istiyorum. MP4 dosyası ve buraya bu şekilde eklediğini görüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Ortam kütüphanesinden değil, makinamdan yüklenmesini sağlamış oldum. Bu birinci şekil. İkinci olarak geliyorum tekrardan. Artı diyorum. Video ekle diyorum. O yüzden video yazıyorum. Ve tıkladıktan sonra bu sefer ortam kitaplığımdan eklemek istiyorum. Mevcut olarak daha önceden yüklü olan şu videolar varmış. Bakın en son eklediğim videoyu otomatik olarak ortam kitaplığıma at. Bu da daha önce benim zaten ortam kitaplığında mevcut olan videolarım. Buradan mesela daha önceden hazırladığım bir Eee, video uzantılık MP4'ü buraya almış. Bakın ekledim. Şimdi üçüncü seçenek olarak adresten yükleyi seçeceğim. Video zaten en son kullandığım olarak geldi. Adresten yükle dediğimde burada herhangi bir adres yazacaksınız. O adres üzerinden videonuzun sayfanıza eklenmesini sağlayacak arkadaşlar. Ben mesela şu anda YouTube'dayım. Şöyle bir videom var. Daha önceden hazırlamışım. Şöyle adresi Barış Özcan'ın sitesinden Yapay Zeka ile İkinci Beyin isimli bir hazırlanan video. Ne zaman yayınlanmış? Benim tarihime göre şu anda ben 1 Nisan tarihindeyim. 2024, 8 gün önce yayınlanmış. Ctrl C, Ctrl V diyerek kapandı yan taraf. Pardon, şurada. Adresi buraya yapıştırıyorum ve enter'lıyorum. Bu da adresten yükle seçeneğiyle bu adres üzerinden video eklenmesi sağlıyor. Bakın ortam kitaplığımız üzerinden, kendi serverımız üzerinden bağlanarak video eklemek bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci yöntemi deneyimleyelim. Tamam, ikinci yöntem için ben tekrardan bir başlık atıyorum. Bu başlık ayarlara sonra geleceğiz arkadaşlar. Önce ekleme yöntemlerine bakalım. Ctrl C diyorum ve Ctrl V diyerek yukarıda yaptığım gibi bu başlığımı da H2'den H3 tagına döndürüyorum arkadaşlar. Hatta başlıkların renklerini farklı yapayım. Şöyle metin rengini farklı bir renk yapayım. Kırmızı, mavi, şöyle belirgin bir mavi olsun. Evet. Hatta biraz daha görünümünü yarı koyu yapayım. Tamamdır. Aynı şekilde buraya da geliyorum. Rengini aynı rengi kaydetmediğim için farklı bir mavi olarak koyacak. Şöyle ve de yarı koyu yaptım. Evet, TikTok ya da YouTube gibi herhangi bir video sitesinden nasıl video eklenir onu göstereyim. Zaten az önce adresten eklemeyi gösterdim. Bu bir yöntemdi. YouTube ya da TikTok gibi bir siteden video eklemenin en basit yolu linkini alıyorsunuz şu şekilde. Bu sefer Barış Özcan'ın başka bir videosuna bakayım. Dune dizisinin analizini Deneyimi hiç unutmuyorum. İlk kez 80'li kapatıyorum. Evet, Ctrl C yaptım bakın. Adresini kopyaladım. Tamam mı? YouTube gibi bir yerden, herhangi bir portaldan video eklemek için geldim. Buna sadece adresi yapıştırıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Bu kadar. Bu bir çeşit yükleme. Aynısını TikTok üstünden yapabilirsiniz. Ya da şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada ekleme kısmına geldiğimde ya da şuradan bakayım. Az önce hani size göstermiştim ya video dediğimiz zaman farklı farklı bileşenler çıkıyor. Bakın burada yazan sitelerden Vimeo, YouTube, Animoto, Dailymotion, TikTok, TED, WordPress TV, VideoPress gibi portallardan otomatik olarak video eklenmesini sağlıyor. Tamam. Şimdi mesela ben bir YouTube'u tıkladım. YouTube'u tıkladım. Buraya diyor ki az önceki gibi gömülecek video adresini yazın diyor. Ctrl V ile ben az önceki hafızamda zaten mevcut olan YouTube videomu yazıyorum. Göm diyorum.
gömüyor. Tamam. Aynı videoyu bakın bu yöntemle de gömebiliyorsunuz. Ya da hadi TikTok ekleyelim bakalım. TikTok videosu ekleyelim. Video dedim. Video demesem de TikTok desem de gelecek. Bakın burada bir TikTok bileşeni var. YouTube nasıl az önce ekledim. TikTok bileşeni tıkladım. Şimdi de TikTok portalından Üretim ve lojistik. bir ortam var. İşinize yarayacak 5 Sesini kısıyorum. Aldım. Ctrl C ile geldim yazıma. Ctrl V ile adresini gömdüm. Tamam. Bu şekilde de sitenin ne yapabiliyorsunuz? Herhangi bir portaldan video ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların kendisinden de ekleyebiliyorsunuz. Ben sadece çok sık kullanıldığı için genelde YouTube ve TikTok portalları tercih ettim. Ama bakın bu kaynakta WordPress'in otomatik yerleştirme özelliği olan video servislerinin isimlerini görüyorsunuz. Twitter gibi, Mixcloud gibi, Tumble gibi, Spotify gibi, SoundCloud, Hulu, CloudUp gibi çok farklı Instagram, TED zaten kendi ya da Vimeo kendi içerisinde bir blok elemanı olarak gördüğünüz liste üzerinden de rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Videolar ekleyebilirsiniz. Şu anda hazır değil ama bir bulmaya çalışayım bakayım arkadaşlar. Size WordPress embedded video yazarsam acaba çıkacak mı? WordPress ortamında da eee, izin verilen web sitelerinin listeleri olması gerekiyor. Hazırlamadığım için öncesinden sayfayı tam olarak bulamıyorum şimdi ama bir deneyeceğiz bakalım. Farklı sitelerde var ama ben WordPress üzerinden gitmeye çalışıyorum. Video Embed Plugins. Bakalım belki burada vardır. Hmm, evet, bazı şeyler aradığın zaman karşına gelmez. Onun gibi oldu. Acaba başka bir yerde olabilir mi diye bakıyorum. Tam şurada şey değil, bir WordPress'in kendi sitesi değil. Hostinger olarak geçiyor. Frame, iframe. Biraz sonra iframe metodunu, embed metodunu göreceğiz. İzin verilenler tarzında bir şey yok. Bir liste arıyorum aslında karşıma çıkmıyor. Hah, bakın mesela burada da aynı şeyi vermiş. Biraz küçülterek göstereyim. Hostinger.com üzerinden aldım. Bakın size liste olarak verdiğim Instagram sitelerini, web sitelerini burada vermiş ama hepsini vermemiş. Eksik olarak vermiş. Öyle söyleyeyim size. Ben de bu arada bu listeyi WordPress'in kendi sitesinden aldım ama şu anda o siteyi bulamadım. O yüzden hani liste olarak isterseniz ekran kesitini alıp saklayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ikinci yöntemi de anlattım. Şimdi gelelim üçüncü yönteme. Embedded yani gömülü video ekleme. Gömülü video eklemek ne demek? Üçüncü yöntem olarak geldim. Bunları kapattım. Hafızaya aldım başlığımı. Geldim. Üçüncü yöntem olarak en sona %80'i çıkarmıştım. %100 olarak tekrar geliyorum. Üçüncü yöntem olarak gömülü video eklemeyi göstereceğim arkadaşlar. Ctrl V dedim. Şuraya, pardon bunu videonun altına eleman olarak aldı. Baş manşet olarak Ctrl V dedim. Az önceki manşette olduğu gibi bunu H3'e indirgedim. Yine az öncekinde yaptığım gibi rengini şöyle lacivert tonlarda bir renk olarak yapıp görünümü de yarı koyu hale getireyim. Diğer başlıklarla aynı olsun. Gömülü şu demek arkadaşlar. Siz içerik yönetim sisteminizi şu şekilde neyle görüyorsunuz? İçerikler olarak görüyorsunuz, değil mi? Bu gördüğünüz içeriklerin arka planda çalışan HTML ve CSS ile desteklenen ve PHP kod portalında yazılan bir arka plan oluşturma alanı var. Bunu nasıl görebiliriz? Sayfamızı şöyle bakın sağdaki ayarlar düğmesine tıkladığımız zaman biz görsel düzenleyici dediğimiz Gutenberg'i kullanıyoruz. Ama isterseniz kodla da yazabilirsiniz sayfanızı. O zaman düzenleyiciye geçmeniz gerekiyor. Düzenleyiciye geçtiğiniz zaman işte sizin hazırladığınız her bir hareket, yüklediğiniz her bir içerik, bu içerikle yaptığınız her bir blok ayarı aslında bir HTML kodu olarak, aslında bir CSS olarak ve zaman zaman da eğer ihtiyaç olursa altta desteklenen PHP tabanıyla bu şekilde hazırlanıyor arkadaşlar. Bu sayfamızın kod görünümü. Gömmek demek.
Kodumuzu gömmek demek, kod kullanarak, HTML kodları kullanarak ya da script'ler kullanarak videomuzu istediğimiz yere yerleştirmek demektir. Bakın en son ben ne yaptım? Şöyle gömülü ekleme diye H3 tagında gördünüz mü? Burada görüyorsunuz zaten. Level 3'te demiş böyle. H3 tagında bir başlık hazırladım arkadaşlar. Bu başlığa mesela orta kalınlıkta dediğim anda font weight'i 600 olarak ayarladı. Ya da ben bu başlığın rengini değiştir dediğim anda ne yaptı? O renkle ilgili bir color ayarı yaptı. Ya da işte ben bu başlığın üzerinde herhangi bir stil belirlemesi yapmadım. O yüzden de normal bir stilde font style'ını belirledi arkadaşlar. Dolayısıyla ve buraya da tabii içine embedded, gömülü video ekleme dedim. Tekstini bu şekilde belirledi ve heading'in yani başlığının bittiğini söyledi. Yani benim az önce yaptığım 3 numaralı başlığın altını hazırlamak için kodu kendisi yerleştirdi. Ki bana da yansıyan şey ne oldu arkadaşlar? Pardon, aşağıya geldim. Şu oldu. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım? Buradaki kodu kullanarak bu başlığın altına gömülü video yerleştireceğim. Genelde az önceki listede gördüğümüz hemen hemen bütün video paylaşım ortamlarının kısa yollarından video ekleyebildiğiniz gibi yani mesela şöyle kısa yolunu ya da şöyle kısa yolunu kullanabildiğiniz gibi aynı zamanda da bu video paylaşım ortamlarının içindeki videoları sizin hazırladığınız sitelere kod yardımıyla gömebilmeniz için script'leri ya da iframe ile başlayan tag'leri vardır arkadaşlar. Yine bir iki tane örnek göstereceğim size bununla ilgili. Önce ne yapacağız? Önce eklemek istediğimiz videonun iframe ya da script ile başlayacak olan neyini bulacağız arkadaşlar? Gömülü kodunu bulacağız. Onun için şimdi nereye yerleştireceğim? Şunun altına yerleştireceğim. Neyi yerleştireceğim? Mesela TikTok'taki şu videonun diyelim neyini gömülü olarak scriptini, betiğini yerleştireceğim. Paylaş düğmelerinde genelde baktığınız zaman tabii her platformun farklıdır ama şu gördüğünüz işaret var ya arkadaşlar HTML taglerinden aklınıza gelsin. Tagler arasında kodu simgeler. Demek ki siz bu işaret gördüğünüz yerde gördüğünüz şey o videonun kod yardımıyla embed edilmesini yani gömülmesini sağlayan bir kısa kod gösterir size. Zaten şöyle kodu incelediğinizde kodun üzerinde minik CSS'ler, minik script'ler, kesinlikle HTML referansları görüyorsunuz. Kodu işaretlersiniz arkadaşlar. Ctrl C ya da kodu kopyala dersiniz. Siz bilirsiniz. Kod kopyalandı. Gelirsiniz sayfanıza. Bunun altına mı gömmek istiyorsunuz? Asla tasarım ortamında değil. Mutlaka kod düzenleyici ortamda. Çünkü öyle aktif olur. Düzenleyici ortamda. Bakın ben bunun altına gelip Ctrl V ile kodumu yapıştırıyorum şu an. Gördünüz mü? Tabii beraberinde bana şuradan başladı. Bakın kodum. Şöyle boşluk vereyim size. Beraberinde sadece bu şeyle ilgili yani buradaki videonun görünümüyle ilgili değil, aynı zamanda bu videoya varsayılan olarak bazı alt elemanları da ya da işte ayarları da gömerek getiriyor. Ama şimdi isterseniz eğer hakimseniz konuya bunları kaldırabilirsiniz ya da kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Ama HTML'e hakim değilseniz kodlarınızın üzerinde çok fazla oynamanızı tavsiye etmiyorum. Şu anda taslağı kaydediyorum. Kod düzenleyiciden çıkıp aşağıya gelip pardon, kodumun bakın şu şekilde göründüğünü görüyorum. Tamam mı? Şimdi ben bunu bakın kaydediyorum ve ön izlemede görüntülüyorum. Ön izlemede görüntülüyorum. Heh, gördünüz mü bakın. Yukarıda normal TikTok elemanını kullanarak görüntüledi. Aynı video aşağıda gömülü şekilde görüntülendi. Gömülü şekilde görüntülendi. Peki şunu sorabilirsiniz. Hocam ben bu videoyu buraya eklediğimde niye ben o videoyu yukarıdakiler gibi göremiyorum? Çünkü sen bu videoyu yukarıdakileri birer eleman olarak yükledin. Ama en sonuncu videoyu
kod olarak gömdün ve dikkat ederseniz şurada kod olarak gömdüğünüz elemanı klasik blok elemanının içinde görüyorsunuz. Eski usul kodla yaptınız ya bunu. Bu yüzden burada klasik diye bir eleman görüyorsunuz. Hadi bir kere daha deneyimleyelim arkadaşlar. Bu sefer de YouTube'daki yine Barış Özcan'ın başka bir videosunu alayım. Bu da Dune'un ikinci yorumuydu. Dune'un birinci yorumunu alayım. Tamam mı? Şimdi bakın YouTube'dayım. Her portalda mutlaka embedded kod gömmek için bir kısa yol vardır. Şu tıkladım. Bu videonun bakın aynı işaretler gördünüz mü? Hiç aramanıza gerek yok zaten. Karşınıza çıkıyor paylaş kısmında. Eğer şu şekilde buradan kopyalarsam kısa yolunu YouTube elemanı olarak gömecek. Daha doğrusu YouTube elemanı olarak ekleyecek ve ben o YouTube videosunu tasarım ortamında göreceğim. Siz kodla gömerseniz, bakın iframe ile başlıyor bu da. Kodla gömerseniz aşağıda başka seçenekleri de aktif hale getirebiliyorsunuz. Ctrl C ile hafızaya aldım ve kapatıp sayfama geldim. Alt kısımda buraya direkt yapıştırırsanız yapıştırdığı şey görüyor musunuz? Bakın nasıl bir görüntü geldi. Ama ben bunu istemiyorum. Benim istediğim şey bakın YouTube elemanı olarak geldi. Ben bunu böyle istemiyorum. Ben bunu kod olarak gömmek istiyorum. O zaman altına geldim. Kod düzenleyicime tekrar geçtim. En sona geldim ya da eklemek istediğim yere geliyorum fark etmez. Ctrl V diyorum. Bakın Ctrl V dediğim anda YouTube'da az önce kopyaladığım embedded kod kısmı, gömülü kod kısmı buraya geldi. Ben bunu kaydettiğim zaman normalde görsele dön şöyle bir görüntü göreceğim. Yukarıda mesela TikTok'u böyle vermişti. Bakın YouTube'u nasıl verdi. Bu arada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın klasik ve ben bunu bir çalıştırayım bakalım. Kaydetmiştim. Şöyle çalıştırayım. Kod olarak gömdüm ve kod olarak gömdüğüm video bu biçimde geldi. Sola yanaşık olarak geldi. Onun sebebini şu anda bilmiyorum. Yapınca çıkartırız zaten normalde. Tamam, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi farklı farklı video gömmeleri gördük. Şimdi gelelim biraz ayarlarıyla onların uğraşalım. Mesela ilk eklediğimiz, bu arada hepsinin bakın farklı farklı. Ortam kütüphanesinden eklemek istediğim zaman video blok elemanı ile ekliyorum. Ortam kütüphanesinin içerisindeki adresten ekle dediğiniz zaman mutlaka eklediğiniz adresin üzerinden ekleme yapıyor. Öyle bir blok elemanı olarak algılatıyor. Ama kod olarak eklediğiniz zaman da bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam, şimdi mesela şu videodayım. Bu videonun yukarıya baktığınız zaman pop-up menüsünün elemanlarını görüyorsunuz. Videonuza en çok kullanılan tabii ki video elemanını aşağıya veya yukarıya taşıma her zaman olduğu gibi ya da işte video elemanının ekranın genişliğine göre ayarlanması, videonun alt başlığının yani şurada yazılan başlığın ayarlanması, metin yardımcı kayıtlarının yani video ile birlikte gelebilecek olan alt yazılar, üst metinler, sesler, ayrı dil kodları, tekstler gibi araçların kayıtlarının nereden alınacağının belirlenmesi, videonun başka bir videoyla, ortam kütüphanesindeki başka bir videoya ya da mesela burada link attıysanız efendim bunun farklı bir şeyle değiştirilmesinin sağlanması. Bakın mesela buraya geldiğimde farklı bir bağlantıyla düzenlenmesinin sağlanması gibi geliyor. Elemandan elemana fark ediyor arkadaşlar. Hop kesiyorum sesini. Devam ediyorum. Tıkladığım zaman başlıyor hemen. Videonun blok ayarlarına bakalım şimdi. Bakın otomatik oynat seçeneğini görüyorsunuz arkadaşlar. Otomatik oynat seçeneği sayfa yüklendiği zaman videonun otomatik olarak başlamasını sağlar ki çok da tavsiye edilen bir şey değildir. O yüzden pasif gelir. Döngü videonun kendisini otomatik olarak döndürmeyi sağlar. Sessiz işte videonun sessiz olarak başlamasını sağlar gibi video ile ilgili ayarlar vardır. Şu ön yükleme az önce söylemiştim hani metin yardımcı kayıtları gibi.
Ön yüklemenin şöyle bir önemi var. Şimdi biliyorsunuz videolar zaten, yani megabayt veya gigabayt açısından yüklü olan elemanlardır ve sayfamızın yüklenme hızını çok etkiler. Şimdi eğer hiçbiri derseniz video ile birlikte gelen bütün alt metinler, açıklama metinleri, tekstler, içerisine gömülü olarak gelen diğer elemanlar yüklenmez. Yüklenmez ve dolayısıyla ne olarak gelir? Hani siz videoyu sadece kapağını, ön kısmını görürsünüz. Çalışmaya başladıktan sonra yüklenir sayfaya. Ve bu da neyi sağlar? Sayfanızın daha hızlı yüklenmesini sağlar. Aynı şekilde üst verileri tıklarsanız arkadaşlar, bu sefer de videonun kapağıyla birlikte kendisiyle birlikte gelen tüm verileri de beraberinde yüklenir sayfaya. Bu tercih edilen biçimidir daha çok. Videonun tamamı yüklenmez. Preslendikten sonra çalışmaya başladıktan sonra belleğe yüklenmeye başlar. Eğer siz otomatiği seçerseniz videonun her şeyi sayfa yüklenirken de yüklenir. Ama bu ne demektir? Sayfanızın yüklenme hızı oldukça düşer ve siz videonuzu ne yapamazsınız? Yüklemesini geciktireceği için çok da tavsiye edilen bir yöntem değildir. Genelde kullanılan sadece üst verilerdir. Video ile birlikte de gelen veriler gelsin ancak kullanıcı çalış play tuşuna bastıktan sonra yüklensin denir arkadaşlar. Evet, videonun görselini seçebilirsiniz. Yani şu şekilde videonun kendi içerisindeki bir görüntü değil, video yüklenirken ortam kütüphanenizden herhangi bir görsel seçerseniz eğer video yerine o görselin görülmesini sağlar. Stil ayarlarına bakalım. Boyutlar var. Dolgunun iç boşlukları ve videonun iç boşlukları ve videonun kenar boşluk ayarlarını görüyorsunuz. Dolgu ve kenar boşluk ayarlarının ne demek olduğunu çok anlatmıştım size. Genel olarak video gömme şekilleri, yerleştirme şekilleri bu kadar arkadaşlar. Video ile ilgili bir sorunuz varsa, konuyla ilgili bir sorunuz varsa sizlere cevaplayabilirim. Dersi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlara lütfen kazanımlarınızı yazmanızı ve beni desteklemenizi bekliyorum. Çok teşekkürler, iyi günler.